Bacakları kesilmiş, kafası ezilmiş, üzerinde kimlik yok. Peki kim bu? Hedefleri ve amaçları planladıkları konu şu: bacaklarını dizden itibaren kesme işine girişiyorlar. Sıradan bir ölüm, sıradan bir cinayet değil. Ortada ciddi bir infaz var. Kıymetli dostlar merhaba, ben İrfan Bayar. Bugün yine bir cinayet dosyasını beraberce açacağız, inceleyeceğiz, irdeleyeceğiz ve sonucu birlikte aydınlatacağız. Boş bir arsada battaniyeye sarılmış bir erkek cesedi. Bacakları her iki dizinin altından kesilmiş, kafası ezilmiş, üzerinde kimlik yok. Peki kim bu? Ve kim veya kimler bu hale getirmiş? Bunu inceleyeceğiz. Programa başlamadan önce yine sizden abone olmanızı istirham edeceğim ve ayrıca hype butonuna basarak da bizi ön plana çıkarabilirsiniz. Teşekkür ediyorum. Şimdi dosyamızı açalım. Tarih 2001, aylardan Haziran, sabah saat 9:30. Polis merkezinde yine rutin çalışmalar devam ediyor ve telefon çalıyor, yine bir ihbar. Bir erkek cesedinden bahsediyor bu ihbar. Ekipler süratle belirtilen adrese gidiyorlar ve gittiklerinde battaniyeye sarılmış bir erkek cesediyle karşılaşıyorlar. Yapılan ilk harici incelemede battaniye açıldığında kafasına sert bir cisimle vurulmuş ve her iki bacağı da dizlerinden itibaren kesilmiş bir erkek cesedi. Üst araması yapılıyor fakat üst aramasında herhangi bir kimlik yok. Öncelikle bu kişinin kim olduğunu ortaya koymamız gerekiyor. Cesedi tarih Haziran olduğu için, aylardan Haziran olduğu için hava güzel. Çocuklar dışarıda oynuyorlar. Altındağ, Ankara'nın Altındağ ilçesinde. Çocuklar oynarken battaniye sarılı olağan dışı bir unsurla karşılaşınca hemen koşarak aile büyüklerine haber veriyorlar. Ve aile büyükleri de bu çocukların bu haberi üzerine geliyorlar, bakıyorlar ki orada bir ceset var, erkek cesedi battaniyeye sarılmış. Ekiplerce yapılan incelemede buraya taşındığı ortaya çıkıyor. Bu cesedin bir yerde bu cinayet işlendikten sonra taşındığı ortaya çıkıyor. Çünkü orada işlendiğine yönelik zaten umuma açık bir yer olduğu için cinayetin orada işlenme şansı, ihtimali zaten yok. Çünkü ortada herhangi bir kan unsuru yok, bir sıçrama yok, benzeri hiçbir şey yok. Ortada boğuşmaya yönelik gerek zeminde gerek de oradaki etraftaki çalı çırpıda herhangi bir iz yok. Dolayısıyla da burası cinayetin işlendiği yer değil, taşınılan yer olduğu ortaya çıkıyor. İlgili uzmanlarla yaptığımız görüşmede kesiklerin bir profesyonelce olmadığı, gelişigüzel yapılmış bir kesik olduğu, bir an önce sanki kurtulmaya yönelik bir kesik olduğunu görmüştük. Çünkü diz olayı gerçekten zor bir olay, kemik olayı var ve dolayısıyla da orayı gelişigüzel, yeter ki kopsun, yeter ki ayrılsın. Çünkü bunun nedeni var, birazdan anlatacağım bunu. Profesyonelce bir kesik değil, tamamen gelişigüzel bir kesik olayı vardı. Şimdi ekipler bu ilk tespitten sonra cesedin kime ait olduğunu ortaya koymak durumundayız. Bu da teknik büroya düşüyor malum. Aldığımız parmak izi sayesinde yapılan parmak izi arşivinde yaptığımız araştırmada cesedin Cemal isminde bir kişiye ait olduğu ortaya çıkıyor. Yapılan harici incelemede ve soruşturmada da Cemal'in çevresinde çok iyi tanınmadığı, sürekli bir işi olmadığı ve zaman zaman da işlediği suçlardan dolayı hapishaneyle, koğuşlarla bir aşinalığı olduğu ve alkolle de arasının iyi olduğu ortaya çıkıyor. Bu tespit yapılıyor. Yani bu ceset Cemal isimli bir kişiye ait. Bu ortaya çıkıyor. Gene çevreden komşularla yapılan, çevrede oturanlarla yapılan araştırmalar sonucu, onların bağlamında yaptığımız araştırma sonucunda da Cemal'in oturduğu ev tespit ediliyor ve bu eve giriliyor. Usulüne uygun prosedür doğrultusunda eve girildiğinde durum çok daha farklı bir boyut kazanıyor. Değerli dostlar, bir cinayetten bahsettik. Dizlerinden itibaren kesilmiş bir cinayet. Bu bir infaz. Sadece bir cinayet değil, hani derler ya cinayetten fazlası var diye. Soruşturmacı polis
bu gerçekler ışığı altında soruşturmayı derinleştiriyor. Çünkü ortada ciddi bir infaz var. Sıradan bir ölüm, sıradan bir cinayet değil. Özellikle altını çiziyorum ve belirtiyorum. Cemal'in adresi, evinin adresi tespit edildikten sonra ekiplerimiz gidiyorlar. Tabii kapı kilitli ve usulüne uygun prosedürler doğrultusunda eve giriliyor. Eve girildiğinde oradaki ekip arkadaşlarımızın dikkatini bir şey çekiyor. Sizce ne çekmiş olabilir? Nedir bu sizce? Lütfen bir empati yapın. Girdiğiniz eve ve bir şey dikkatinizi çekiyor. Bir koku. Ama ne kokusu bu? Taze badana kokusu. Bu önemli bir veri, önemli bir husus. Bir badana olayı. Ve evde yapılan araştırmalarda bazı yerlerde kana benzer lekeler bulunuyor. Usulüne uygun olarak bunlar kriminal laboratuvara gönderilmek üzere alınıyorlar. Evin diğer bölümleri, banyosu, mutfağı, yatak odası, buralarda yeni badana olaylarının olması ekip olarak da gerçekten tabii ki dikkatimizi çekti. Burada bir şey var. Burada bir şey var. Bu ev çok iyi incelenmesi gerekir dedik ve incelemeye başladık. Evin içerisine girildiğinde özellikle o badana kokusunun olduğu, yeni badana olduğu yerler bizim açımızdan son derece önemliydi. Yatak odası bunlardan birincisiydi. Daha sonra mutfak ve banyo kısmına gittiğimizde ağırlığın banyoda olduğunu da gördük. Banyoda da bir badana olayı söz konusuydu. Ve yatak odasında özellikle yatak bölümünde belirli yerlerde kan birikintileri olduğu ve onların temizlenmeye çalışıldığı ama belirli yerlerde kan lekelerinin olduğu ortaya çıktı. Kana benzer çünkü ciddi bir temizleme işlemi olduğu da netlik kazanmıştı. Ama dedik ya o kan lekesi olabilir, meyve lekesi olabilir, pas olabilir, benzeri her şey olabilir. Bu yüzden kriminal laboratuvar zaten devreye girmiştir ve girecektir de zaten. Aldığımız bu tür lekeler kriminal laboratuvara gönderildiğinde bunun bir kan olduğu ve erkeğe ait kan olduğu ortaya çıktı. Peki bundan sonra ne yapmamız gerekiyor? O battaniyedeki kan ile evde bulunan kanların aynı kişiye ait olup olmadığı çok önemli soruşturma açısından. Yapılan kan incelemesinde de biyologlarımız tarafından yapılan incelemede de evet evde bulunan kan izlerinin battaniyedeki kanla aynı olduğu ve aynı erkek şahsa ait olduğu ortaya çıktı. Bu tespit bizi bir yere götürüyor. Demek ki cinayet bu söz konusu evde işlenmiş. Bu netlik kazandı. Peki kim ve neden? Hep deriz ya 5N1K. İşte 5N1K modus operandi burada da devreye giriyor. Tamam. Nerede olduğu 5N'nin N'sindeki bir tanesindeki nerede olduğu ortaya çıktı. Nasıl olduğu ortaya çıktı? Parçalanarak. Tamam. Zamanlama olarak onlar zaten yapılan araştırma ve incelemelerde zaten ortaya çıkacak. Peki yine ortada 2 tane soru kalıyor. Kim ve neden? İşte soruşturmacı polis burada devreye giriyor. Yeri bulduk, ceset elimizde derler ya, ceset ortada. Kime ait olduğu ortaya çıktı. Şimdi soruşturma derinleşiyor. Gelin şimdi soruşturmayı beraberce derinleştirelim. Çevresel yapılan araştırmalarda, komşularıyla yapılan mülakatta bu evde Cemal'e ait bir ev. Cemal'le beraber evde kızı Seda isminde bir kızı var. 16-17 yaşlarında. Kuzeni olan Osman var ve Osman'ın imam nikahlı eşi Nalan var. Demek ki evde kimler varmış? Osman var. Kim bu Osman? Cemal'in kuzeni. Osman'ın nikahlı eşi, imam nikahlı eşi Nalan ve Cemal'in kızı Seda. Bunlar yaşıyorlar. Ekibimiz çevresel olarak yine yaptığı araştırmada bu bahsettiğim Osman'ın, Nalan'ın ve Seda'nın bu olaydan sonra Ankara dışına gittikleri tespit ediliyor. Yapılan araştırmalarda da Adana ilinde Ankara'ya geldikleri ve bu kişilerin de Adana'ya gittikleri öğreniliyor. Bir yere kadar geldik şimdi.
bunların mutlak surette bu cinayetin işlendiği bu evde yaşayan bu insanların mutlaka ifadelerin alınması ve mutlak surette gözaltına alınarak ifadelerin alınması gerekiyor. Öyle değil mi? Olayı ortaya çıkarmak için. Adana polisiyle yapılan temaslar sonucu önce Cemal'in oradaki yakın adresi bulunuyor, tespit ediliyor yakınları ve bu bağlamda da çünkü kuzen oldukları için onların da Ankara'ya gittikleri zaten yakınları tarafından biliniyor ve bu bağlamda bu network kurularak bir ağ kurularak haberleşme ağı ve istihbari çalışmalar sonucu buradaki kişiler Osman, Nalan ve Seda Adana'dan Ankara'ya getiriliyor. Dosyamız sağlam bir şekilde gidiyor. Ceset, Cemal ve yakınları. Evet. Peki evde Osman var, evde Nalan var, evde Seda var. Peki bu cinayeti kim işledi? Kim veya kimler bu cinayeti işledi? Bu parçalama işini kimler yaptı ve neden? Şimdi bunu ortaya çıkaracağız beraberce. Cemal'i biraz önce size anlatmıştım. Çevresel olarak yapılan araştırmalar sonucu, soruşturmalar sonucu Cemal çok tutarlı bir insan değil. İşi sürekli bir işi yok. Çevresinde iyi olarak bilinmiyor. Cezaevi bir nevi komşu kapısı olmuş, girmeler çıkmalar. Alkol konusu yoğun bir şekilde devam ediyor. Ve insanlar açıkçası Cemal'in bu davranışlarından, çevreye olan yaklaşımlarından, yaşamından aslında huzursuz. Yani Cemal böyle bir profil. Bunu ifade edeyim ama olabilir. Çevremizde bu profilde birçok insan var. Yani bu şekilde öldürülmeyi hak ediliyor mu? O soruşturma sonunda ortaya çıkacak. Soruşturmacı polis bu kişileri de Cumhuriyet Savcısının talimatıyla gözaltına aldıktan sonra ifadeler başlıyor. Değerli dostlar, bu ifadelerin sonunda ne olabilir acaba? Sebep ne olabilir? Cesedin bu hale getirilmesindeki neden nedir? Bu bir infaz dedik ya, bu kadar sert bir şekilde, bu kadar acımasız bir şekilde bu cesedin bu hale gelmesindeki neden neydi? Şimdi anlatalım. Soruşturmayı takip ediyor, mülakatlar devam ediyor, ifadeler devam ediyor ve öncelikle Cemal'in kızı Seda ile başlanıyor ifadeye. Gel bakalım Seda, otur. Baban bir cinayete kurban gitti. Seda ifadesinde öyle şeyler söylüyor ki, hani kan dondurur derler ya, gerçekten o noktada ifadede bulunuyor. Biraz önce ifade ettim. Cemal cezaeviyle bir nevi kapı komşu olmuş artık. İşte o sırada cezaevine bir keresinde girdiği, cezaevine çok giriyor ya, girip çıkıyor. İşte o girip çıkışlarda cezaevinde bir kişiyle tanışıyor. Cezaevi arkadaşlığı olabilir, normaldir. Bunu birçok yerde de görmüşüzdür, duymuşuzdur. Ve cezaevinden çıktıktan sonra o cezaevinde tanıştığı arkadaşıyla beraber gene ilişkiler devam ediyor. Gelmeler, gitmeler, yemeler, içmeler, oturmalar. Fakat Cemal'de bir de kumar illeti var. Kumar alışkanlığı var. O cezaevinde tanıştığı arkadaşıyla beraber kumar olaylarına giriyorlar, kumar oynuyorlar ama rakamlar yüksek. Ve öyle bir an geliyor ki Cemal gerçekten ciddi bir borç yükünün altına giriyor. Ne bu? Kumar borcu. Her geçen gün, her geçen zaman katlanıyor bu kumar borcu. Kime? Cezaevinden beraber çıktığı arkadaşına. Arkadaşı Cemal'e zaman zaman bu borcunu ödemesi konusunda uyarılarda bulunuyor. Diyor ki Cemal, tamam oynuyoruz ediyoruz ama senin de artık borç namustur, yani kumar borcu, bunu ödemen lazım. Cemal haklı olduğunu söylüyor ama işte biliyorsun ödeyeceğim, yapacağız, gene bak oynuyoruz, kazanacağım, ödeyeceğim şeklinde geçiştiriyor olayı. Ve Seda'nın ifadesinde dedim ya, kan dondurucu bir noktaya geliyoruz diye. Evet. Cemal'in kafasında bir lamba yanıyor Seda'nın ifadesiyle. Diyor ki ben bu işten kurtuldum. Tamam. Ben bu borçtan kurtuluyorum. Tamam. Ya ben bunu niye daha önce aklıma gelmedi bu? Değerli dostlar, nedir sizce o bulduğu çözüm? Bir düşünün. Ciddi bir kumar borcu var. Uzun zamandır bu borcun yükü altında eziliyor. Karşı taraftan artık tehditler de başlamış, bir an önce ödemesine yönelik. Ve Cemal bir gün diyor ki tamam, ben bu işten kurtuluyorum. Düşündünüz mü ne olabilir? Bu çözüm ne olabilir? Evet, ne yazık ki bu çözüm 16-17 yaşlarındaki kızı Seda'yı
bu kumar borcu olan arkadaşına vermeyi planlıyor. Onunla evlendirmeyi planlıyor veya ona vermeyi planlıyor. Onunla beraber yaşamasını planlıyor. Bakın bulduğu çözüm bu. Ve bunu ertesi gün kızı Seda'ya anlatıyor. Oturtuyor, diyor kızım gel bakalım buraya. Böyle böyle bir konu var. Sen arkadaşımla evleneceksin. Seda yaşı ortada. Söz konusu olan Cemal'in cezaevinden çıkan arkadaşının yaşı Seda'nın 2-3 katı. Çok yaşlı. Seda'ya göre aralarında ciddi bir yaş farkı var. Seda babasının bu teklifi karşısında dehşete düşüyor. Böyle bir şeyin asla olmayacağını, olamayacağını kabul etmeyeceğini söylüyor. Ağlamaya başlıyor, çırpınıyor. Fakat Cemal asla duymuyor bunları. O kafaya takmış. Kızı Seda'yı verecek, borcu olan arkadaşına, en azından çok büyük bir borçtan, tamam olmasa da çok büyük bir borçtan kurtulacak. Onun bütün hedeflediği, fokuslandığı nokta bu. Kızını asla duymuyor. Her seferinde de, her fırsatta da Seda'ya bunu tekrarlıyor. Hazır ol, itiraz istemiyorum. Aynı şekilde Seda da şiddetle karşı çıkıyor. Seda bu duyduğu rahatsızlığı, içinde bulunduğu bu korkunç durumu beraber aynı evde yaşadıkları Nalan ablasına, Osman'ın eşine anlatıyor. Diyor ki, Nalan abla, babam beni ısrarla arkadaşıyla evlendirmek istediğini ifade ediyor. Çok çok yaşça büyük, artı yaşantısını da babamdan duyardım. Öyle bir kişiyle evlenmem veya onunla beraber yaşamam asla mümkün değil. Fakat babama laf anlatamıyorum. Ne olur babamla sen de bir konuşsan, gerekirse beraber konuşalım. Nalan da bu durum karşısında, Seda'nın bu ifadeleri karşısında o da dehşete kapılıyor. Sedacığım nasıl olur böyle bir şey? Yani sen bu nedenle hiç tanımadığın, hiç bilmediğin bir kişiyle nasıl olmaz, ben de konuşurum diyor. Ve beraber konuşuyorlar Cemal'le. Ama Cemal biraz önce ifade ettiğim gibi tırnak içinde duvar. Cemal duvar. O şartlanmış, o gidiyor. Tek derdi Seda'yı verip borçtan kurtulmak. Bu arada alkol olayı da tabii devam ediyor. Bu sefer sadece tepki kızından değil, aynı zamanda Nalan'dan da geliyor. Bu işin olmaması gerektiğini, olmayacağını, böyle bir şeyin kabul edilemeyeceğini ısrarla Cemal'e vurguluyorlar, söylüyorlar, iletiyorlar. Ama Cemal asla duymuyor. Ve bu süreç zarfında da artık psikolojik şiddetin yanı sıra zaman zaman da başta kızı Seda olmak üzere bu sefer fiziki şiddet de başlıyor. Çünkü alkol de var, artı ciddi bir borç sarmalı var. Karşı taraftan da gelen çok ciddi uyarılar var. Cemal bir an önce bundan kurtulmak istiyor. Tek derdine, gücü kime yetiyor? Kızına. Ama kızı buna şiddetle karşı. Ve bu arada dedi ki alkolün de etkisiyle bu sefer hem Nalan'a da ufaktan şiddetler, ama bu arada çok önemli bir konu var. Nalan'a da böyle cinsel yönden tacizler de sözlü olarak veya temasla bir takım konulara girmeye başlıyor Cemal. Nedense böyle bir konuya giriyor. Yani dedim ya, Cemal artık ipin ucunu kaçırmış. Hayat onun için gerçekten çok zor. Her yönüyle borç altında. Tek düşüncesi vardı, kızını ikna etmekti. Onu da yapamıyor. Bu arada Seda yanına da Nalan ablasını almış durumda. Karşıda böyle bir duvar var. Onu aşmaya çalışıyor. Ve bu arada da bir takım konularda da tacizler de başlıyor. Nalan öncelikle ilk zamanlar bu tacizi görmezden gelmeye, anlamazlıktan gelmeye, bir takım konuları kamufle etmeye çalışıyor ama hayır, durup duracağı yok. Cemal her fırsatta bunu yineliyor, tekrarlıyor. En sonunda Nalan diyor ki, bu iş böyle olmayacak. Tabii Nalan, Seda'nın kendisine bu durumu anlatması karşısında gerçekten o da infiale kapılıyor. Böyle bir şeyin olamayacağını düşünüyor ve savunuyor. Israrla bunu şiddetli bir şekilde dile getiriyor. Neden? Değerli dostlar, çünkü Seda'nın annesi, Seda daha çok küçükken bir hastalıktan dolayı, hastalanmasından dolayı sağlık koşulları nedeniyle maalesef hayatını kaybediyor. Yani Seda annesiz büyüyor. Nalan da bunu bildiği için ona bir nevi anne şefkatiyle yaklaşıyor. Onu koruma zihniyetiyle ve korumacılıkla bu konuyu üstleniyor ve bir nevi anne gibi davranıyor. Yani çünkü Seda annesiz büyümüş. Öksüz bir yavru.
Bu yüzden ona da sığınıyor. Bu yüzden de Nalan bunu da bir görev addediyor. Yani bir sorumluluk addediyor ve bu sorumluluk çerçevesinde bunu Cemal'e anlatıyor. Fakat Cemal'in anladığı değil. Cemal asla anlamıyor. Cemal dedik ya, girmiş bir konuya gidiyor. Ve ardından da işte bahsettiğimiz taciz olayları ufaktan başlıyor. İlk zamanlar Nalan bugün oraya sessiz kalıyor. Bu geçici olarak değerlendiriyor ama Cemal'de geri dönüş yok. Hem taciz devam ediyor, hem şiddet devam ediyor. Psikolojik şiddet ve fiziki şiddet ufak çapta da olsa. Ve en sonunda Nalan bu gelişmeleri, bu süreci eşi Osman'la paylaşmaya karar veriyor. Çünkü bitmiyor Cemal'in bu tür davranışları. Osman eşinin bu sözleri karşısında dehşete kapılıyor. Dehşete kapılıyor. Kabullenemiyor. Nasıl böyle bir şey? Hem Seda'nın durumu artı Osman için tabii ki çok önemli olan bir konuda eşine olan cinsel konulardaki taciz. Ve Osman bunu asla kabul edebileceğini, böyle bir durumu asla göz ardı edemeyeceğini, mutlak surette cezalandırılması gerektiğini söylüyor ve kararını veriyor. O karar ne? Bütün uyarılara rağmen yola gelmeyen, ısrarla kendi bildiği yolda giden, kızını gözden çıkaran ve kuzeninin eşi olan Nalan'a bir takım tacizlerde bulunan Cemal'in bileti kesiliyor. Kim tarafından? Osman tarafından. Osman diyor ki bu Cemal ölmeli. Bu Cemal ölmeli. Ama düşünüyor, diyor ki ben bunu tek başına yapamayabilirim. Çünkü Cemal 1.90 boylarında, 1.90 üzerinde bir boyda. Bu sefer yanına birisini alma ihtiyacı duyuyor. O kim? İmam nikahlı eşi Nalan'ın kardeşi Ahmet. Ona durum açıyor, eve çağırıyor. Diyor ki durum bu. Ahmet de tabii dehşete kapılıyor böyle bir tablo karşısında ve plan yapılıyor. Eyleme geçirecek. Uygun bir zaman saptanıyor. O zaman da o akşam Cemal eve geldikten sonra eyleme geçirecek. Cemal yine alkollü bir vaziyette akşamın geç saatlerinde eve gidiyor. Nalan içeride, Seda içeride. Zaten iki oda bir salonlu bir gecekondusu bir yer. Bir işte banyosu ve mutfağı var. Müştemilat olarak adlandırdığımız. Hatta o zaman sormuştum neden siz kapıyı açıyorsunuz? Osman da sonuçta Osman da bu evde yaşıyor. Osman'ın anahtarı yok mu da onun kapıyı açıyorsunuz dışarıda Osman ve Ahmet'e? Nalan'ın ifadesi o sırada birkaç gün önce kilidin kırıldığını, içeride kilit kaldığını, anahtarın kilitte kaldığını, bu yüzden kilidin komple değiştiğini, bu yüzden de yedek anahtar konusunda eksiklik olduğu için kendilerinde olduğunu, Osman'ın anahtar olmadığını ifade etmişti. Tamam, makul. Ve Cemal alkollü bir şekilde eve girdikten belli bir süre sonra Nalan kapıyı açıyor. Dışarıda bekleyen Osman ve Ahmet'i içeri alıyor. Eve giriyorlar. Ve daha önce tespit ettikleri ellerinde bir cisim var. Sevgili dostlar, ne o? Keser. Cemal yatak odasına gitmiş, yatmış. Zaten alkolün etkisiyle de sızmış bir vaziyette, derin bir uykuda. Ve işte o zaman eylem anı. O ellerindeki keserle uyumakta olan Cemal'in kafasına darbe üstüne darbeler vurularak Cemal orada öldürülüyor. Banyoya taşıyorlar. İfadelerde bu net olarak ortaya çıktı. Hedefleri ve amaçları, planladıkları konu şu: el arabasıyla bunu battaniyeye sararak uygun bir yere atmak ve kurtulmak. Bütün planları bu. Panik de var tabii sonuçta. Fakat biraz önce de ifade ettiğim gibi Cemal'in boyu uzun. 1.90'ın üzerinde bir boy. Battaniyeye sarıyorlar ama el arabasına sığmıyor Cemal. Bunun üzerine diyorlar ki o zaman biz kısaltalım. Uygun bir boya getirelim. Nasıl yapacaklar onu? İşte bacaklarını dizden itibaren kesme işine girişiyorlar. Banyoda bir mezbahane görünümündeydi, bir mezbahane gibiydi. Ve sonra çünkü diz olayı, kesmek olayı, kemik bağlantıları ve komplikasyonlardan dolayı çok kolay değildir diz kesmek. Ve uğraşlardan sonra bacaklar dizlerden itibaren kesiliyor ve battaniyeye sarılarak artık el arabasında taşınma kıvamına ve boyutuna geliyor ve alıyorlar el arabasıyla evden yaklaşık 250-300 metre kadar ileride bir yol kenarına, böyle ufaktan da bir bayır kısmındaydı, böyle yolda çok net görülmeyecek bir şekilde. Çocuklar da zaten top oynarken, koştururken görüyorlar onu ve oraya terk ediyorlar, bırakıyorlar. Geliyorlar ve o gece daha önceden yaptıkları planlamalar doğrultusunda bu sefer kanın
temizleme olayına tabii ki giriyorlar. Evdeki gerek yatak odasındaki gerek banyodaki ıslak zeminlerde banyodaki ve yatak odasındaki kan izlerini yatak ve benzeri konuları temizleme olayına giriyorlar. Bu arada duvarlara sıçrayan kanı da kamufle etmek amacıyla hani dedik ya ekip ilk girdiğinde bir koku, bir taze badana kokusu. İşte o. Bu sefer olayı badana olayına giriyorlar. Badanalama olayına giriyorlar. Duvarları kamufle etmek amacıyla. Ama bizim lüminal dediğimiz bir olay var biliyorsunuz. Lüminol ışık verilerek altta gerek derzin altında da olsa, gerek badana altında da olsa o kan izlerinin belirten o lüminol uygulaması yapılıyor ve bu badananın bu işi kamufle etmek amacıyla yapıldığı da zaten ortaya çıkıyor. Yapılan soruşturma ve ifade aşamasında Seda öldürme aşamasında yok. Çünkü Seda yani sonuçta bir cinayet, bir donmuş vaziyette. Yani tamamen kendini arındırmış. Dolayısıyla da bu cinayet sırasında Seda'nın herhangi bir dahli yok. Nalan olayın bir nevi söylediği için eşine bu ortamı yaratılması konusunda azmettirici noktasında söz konusu cezai yönden planlayarak bu öldürme olayı meydana geldiği için tabii ki Osman ve Ahmet ağırlaştırılmış müebbet çünkü cinayet olayı var ve tahammüden adam öldürme olayı var ve ciddi bir sadece öldürme değil çünkü o işte kafasına eserle vurularak öldürülüyor ve ardından da çamaşır ipiyle de boğuluyor. Yani nedir bu biliyor musunuz kıymetli dostlar? İşi şansa bırakmama eylemidir bu. Kafasına o kadar vurulan o sert cisimle o ciddi şekilde artık beyin olayını düşünün ve buna rağmen bir de boğma eylemi gerçekleşiyor. Çamaşır ipiyle. Bunu nasıl okuyacağız? Kesin olarak sonuca ulaşmak. Sonuç odaklı bir cinayet. Ve itiraf ilk planda Osman'dan geldi. Durumu anlattı. Konu budur. Tabloyu net olarak ortaya koydu. Eşimin bana bu ifadeleri karşısında katlanamazdım, dayanamazdım, göz yumamazdım. Zaten davranışları da ciddi şekilde rahatsız ediciydi. Kızıyla ilgili olarak, Seda ile ilgili olarak düşüncesini ve tasarrufunu ardından bunun bu konuda ısrar etmesi, ciddi şekilde kumar borcu ve bunlara üstüne üstlük bir de eşime bu konuda tırnak içinde sarkması ve tacizlerde bulunması karşısında artık yapacağımız tek konu vardı. Bu cinayeti işledik. Ahmet de yardımcımdı. Bana yardım etti. Çünkü o da kabullenemedi bu süreci ve Cemal'i biz bu şekilde öldürdük ifadelerinde bulundular. Cezaevine gönderildiler. Ama tabii ortada geride kalan bir Seda, travmatik bir yapı. Doğal olarak zaten annesiz büyümüş. Ama cinayeti aydınlattık. Nedenini ortaya koyduk. Nasılını ortaya koyduk. Kim olduğunu ortaya koyduk. Tırnak içerisinde kimler olduğunu ortaya koyduk. Ve bir cinayet dosyasında böylece siz değerli dostlarla beraber irdeledik, geliştirdik, yürüdük ve aydınlattık. Kıymetli dostlar, bir sonraki cinayet dosyasında buluşmak üzere. Şimdilik hoşça kalın.